Bakın altı da çok güzel pişti. Şuraya bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, çıtır çıtır. Çok lezzetli. Çıtır çıtır, bakın sesi. Of 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 of. Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tadına doyamayacağınız inanılmaz çıtır çıtır ve inanılmaz lezzetli börek tarifine geldim. Çok heyecanlıyım. Bir an önce hemen tarife geçmek istiyorum. Öncelikle böreğimizin hamurunu hazırlamakla başlıyoruz. Büyük bir cam kaseye 2 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı kuru maya ve 1 tatlı kaşığı şeker ekledikten sonra biraz un ekliyorum ve 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Bütün malzemeleri homojen bir şekilde el çırpıcı yardımıyla karıştırıyoruz. Evet, geri kalan unumu da kontrollü bir şekilde eklemeye devam ediyorum. Unun miktarı açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Bir de burası çok önemli. Unu mutlaka kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum. Hamurun kıvamı unun kalitesine göre değişkenlik gösterebiliyor. Evet, böyle kenarlarından toparlaya hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Evet, bu aşamadan sonra artık masamın üzerine aldım ve masamın üzerinde hamuru hissederek yoğurmak istiyorum. Her hamur yoğururken bu noktayı mutlaka hatırlatıyorum. Özellikle bu tarz hamurlarda mutlaka masa üzerinde hamurun kıvamını hissederek bu şekilde yoğurmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Dediğim gibi bakın, yoğurdukça hamur kendisini çok güzel toparlıyor ve çok özlü bir hamur oluyor. Bu sayede yufkalarınız çok güzel pürüzsüz bir kıvam alacak ve açılması çok rahat olur. Evet, gördüğünüz gibi hamurumu gayet güzel yoğurdum. Tam istediğim kıvamda oldu. Kulak memesinden biraz daha sert hamur olması gerekiyor. Burası çok önemli. Şimdi hamurumu hiç dinlendirmeden masanın üzerinde açıyorum. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Özellikle bu böreği yaptıktan sonraki yorumlarınızı mutlaka benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurumu açtım ve rulet yardımıyla kareler halinde kesiyorum. Ayrı yerde de bir kabın içine 1 çay bardağı sıvı yağ ve 100 gram eritmiş olduğum tereyağımı ekliyorum ve kestiğim hamurları içine batırıyorum. Evet, iki taraflı yağladıktan sonra üst üste diziyoruz. Hem mayalı hem de çıtır çıtır bir hamur olacak, emin olabilirsiniz. Evet, hamurlarımı yağın içine batırdıktan sonra üzerini kapatıp yarım saat dinlendiriyorum. Evet, hamurlarımız beklerken biz şimdi böreğimizin iç harcını hazırlıyoruz. Klasik lahmacun harcı hazırlayacağız arkadaşlar. O yüzden için malzeme listesini lahmacun tarifimin olduğu videoda rahatlıkla bulabilirsiniz. Ya da bu videonun altına açıklama kısmına yazacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Hem lahmacun iç harcınızı hem de pide iç harcınızı bu tarifle yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. İnanılmaz lezzetli oluyor. Evet, gördüğünüz gibi iç harcımı çok güzel yoğurdum. Bakar mısınız? Sürülebilir bir kıvam olması gerekiyor. Evet, iç harcımızı hazırladık. Şimdi böreğimizi yapmaya geçiyoruz. Gördüğünüz gibi hamurum gayet güzel kendini saldı. Şimdi böreklerimizi yapmaya geçiyoruz. Gördüğünüz gibi bir parça hamurumu yağın içinden aldım. Merdane ile bu şekilde incelttim. Şimdi elimle açmaya devam ediyorum. Bu aşamada açabildiğiniz kadar çekiyorsunuz hamuru arkadaşlar. Çektikçe çok güzel açılıyor, görüyorsunuz siz de. Hamurum gayet güzel dinlendi yağda. Bakar mısınız? Zar gibi açılıyor tabiri caizse. Ve hamurumu iyice açtım. Şimdi karşılıklı olarak bir ucunu ortaya topluyorum bu şekilde. Diğer ucunu da onun üzerine atacağım. Evet, böreğimizin katlama işlemi bu şekilde oluyor.
Katlayarak bu kare haline getirdikten sonra içimizden bu şekilde koyuyoruz ve biraz bastırdıktan sonra kenarlarını ortada topluyoruz. Ve fırın kağıdı sermiş olduğum tepsime yerleştiriyorum. Böreğimizde oluşan balonların sönmemesi için masadan alırken dikkatli olalım lütfen. Bakar mısınız? Puf puf balon gibi oldu resmen. Gerçekten çok güzel bir börek oluyor. Oklava kullanmadan kesinlikle rahatlıkla açıp yapabileceğiniz bir börek. Çok pratik. Evet, artık bu aşamadan sonra videomu hızlandırıyorum arkadaşlar. Burada dilerseniz kenarlarını biraz kalın olduğu için rulet yardımıyla bu şekilde kesip alabilirsiniz. İç harcını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İster böyle kıymalı, isterseniz patatesli, ki o da çok güzel oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Şimdi önceden ısıttığım 200 derecelik fırına gönderiyorum ve altı üstü kızarana kadar pişiriyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böreklerim pişti. Bakar mısınız görüntüye? Şu baloncuklara bakar mısınız? Gerçekten çok güzel görünüyor. Böyle milföy hamuru gibi görünüyor. Şu an gerçekten tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Hemen şimdi sizin için şöyle en havalısından almak istiyorum. Ay, elime gelmiyor. Şuraya bakın. Baloncuklara bakar mısınız? Çıtır çıtır, bakın sesi. Of 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 of. Bakın altı da çok güzel pişti. Şuraya bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, çıtır çıtır. Çok lezzetli. Ay. Hem hamur çok güzel pişmiş, hem de harcı da kesinlikle çok güzel pişmiş. Böyle ıslak ıslak, asla kuru değil. Hele bu çıtır börekle birlikte, Allah'ım çok lezzetli oldu ya. Dilerseniz bunu küçük de yapabilirsiniz. Ben bu boyutlarda yaptım. Ama inanılmaz havalı görünüyor böyle. Milföy hamuru kıvamında. Evet arkadaşlar, bugün de sizinle birlikte bu lezzetli börek tarifimi paylaştım. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.